Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz Doktor Nedim Ardıç. Nedim Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey, teşekkür ederiz. Nasılsınız hocam, iyisiniz? Teşekkürler, sağ olun Fatih Bey. Hakikaten işlerinizin yoğun olduğu bir dönemde sizi de böyle ağırlamaktan dolayı gerçekten gurur duyuyoruz, onur duyduk. Teşekkür ederim. Sizin yanınızda olmak bize onur veriyor. Hoş geldiniz hocam tekrar. Teşekkürler. Hocam şimdiye kadar hep erkek saç ekiminden bahsettik. Gerçi kadınlara da değindik ama bugünkü programımız sadece kadın saç ekimi, kadınlara yapılan kaş ekimi, kirpik ekimi. Biraz kadınlara yönelik olarak bir program düşündük. Harika. Siz de uygun görürseniz eğer. Tabii ki. Hocam kadınlarda saç ekimi sıklığı nedir? Sonuçları başarılı mıdır? Kadınlarda nasıl yapıyoruz? Biraz anlatır mısınız? Şimdi kadınlardaki saç ekimi sıklığı evet erkekler kadar değil. Yaklaşık olarak %90-95 oranındaki erkek hasta varken %10-15 oranında kadın hastamız var. Ama kadınlara yaklaşım ile erkeklere yaklaşım saç ekimi noktasında farklı. Evet. Çünkü kadınlarda bize saç ekimi ya da saç nakli talebiyle başvuran kadınlardan çoğunda difüz saç dökümü, yaygın bir saç dökülmesi var. Bu yaygın saç dökülmesi olan hastalarda saç ekimi için uygun hastalar değildir. Ve daha çok bu hastalar medikal tedaviyle tedavi edilecek hastalardır. İkincisi kadınlarda en sık gelen vakalardan birisi de androgenetik dediğimiz erkek tipi saç dökülmesi ve daha çok saç nakli yaptığımız hastalar erkek tipi saç dökülmesi olan kadınlara saç nakli yapıyoruz. İkincisi skara bağlı. Mesela diyelim ki doğum sırasında vakum uygulamasına bağlı bir skarize oluyor. Veyahut da geçirdiği bir mantar enfeksiyona bağlı bir skarize oluyor. Ya da bir yanığa bağlı bir skarize oluyor. Ya da geçirdiği bir operasyona bağlı var olan skar izlerini kapatmak maksadıyla hastalara başvuruyor. Bu en çok ağırlıklı olanlar bunlar. Bir de bunun yanında saç ekimi gibi de olsa ama aslında saç ekimi değil, kaş ekimi için çok yoğun bir talep var. Artı ender de olsa kirpik ekimi de yapılabiliyor. Kirpik ekiminde başvuran hastalarımız oluyor. Bunu bu şekilde sınıflandırabiliriz ama en yoğun kadınlarda yaptığımız şey birincisi androjenik saç dökülmesine bağlı saç çizgisinin yönünü feminen kadın hali, kadın saç çizgisine çevirmek için yaptığımız saç ekimidir. İkincisi de kaş naklidir. Peki hocam kadın hastalar size saç ekimi için geldiğinde siz nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Şimdi öncelikle bütün saç ekimlerinde bir hazırlık aşaması var ama kadınlardaki saç ekimindeki karar vermekte en temel şey aslında fizik muayene. Öncelikle bu saç dökülmesi difüz bir saç dökülmesi midir, lokal bir saç dökülmesi midir? Bunu çok iyi incelemek lazım. Özellikle difüz saç dökülmesi olan, yaygın saç dökülmesi olan ki kadınlarda en sık olan saç dökülmesinde saç ekimine aday hastalar değildir. Bunları öncelikle bu saç dökülmesinin sebebine yönelik bir takım araştırmalar yapıyoruz. Tabii ki bu tanı koymada deneyim her ne kadar önemliyse de ama en önemli şey aslında hastamızda, başvuran kadında yapılan kan tetkikleri. Acaba bir hipotiroidizm mi vardır ya da çok ağır bir hipertiroidizm mi vardır, bir demir eksikliği mi vardır ya da bir koenzim eksikliği mi vardır, bir element eksikliği mi vardır? Bir takım tahlillerimiz var. Öncelikle bunları yapıyoruz ve ona göre saç dökülmesinin sebebini bulursak tedavi ediyoruz. Bulamazsak tedavi edemeyiz, bir şekilde kabul edemeyiz o hastayı ama genellikle kadınlarda saç dökülmesine yönelik yaptığımız tedaviler erkeklerden kesinlikle daha başarılı. 10 tane bize kadın saç ekimiyle başvuran hastanın yaklaşık 1 ve 2'sine saç nakli yapıyoruz. Geri kalanlar medikal tedavi yapıyoruz. Nedir bunlar? Ya ağızdan ilaç veriyoruz ya da PRP yapıyoruz ya da mezoterapi yapıyoruz. Yani medikal bir tedaviyle saç ekimi yapmadan kadınların çoğunluğunu tedavi edebiliyoruz. Hocam özellikle polikistik over sendromu çok sık karşılaşılan bir durum ki bundan herhalde bahsetmediniz, birazdan bahsedecektiniz. Belki de ben lafınızı almış oldum. Polikistik over sendromu toplumda çok sık. Yani neredeyse %20-30 civarında genç kızlarda ve bunlarda ciddi bir saç dökülmesi oluyor. Bunlara nasıl teşhis koyuyorsunuz? Nasıl bunlara yaklaşıyorsunuz? Polikistik over olan bir saç dökülmesini tek başına değil aslında bir kadın doğum uzmanı artı mümkünse varsa bir endokrinologla beraber tedavi etmek lazım. Yani bunu tek başına değil. Öncelikle bize başvuran hastada eğer ki polikistik over düşünüyorsam bunun için de bir kadın doğumcuya gönderiyorum. Kadın doğumcunun bilgisini almadan ondan sonra kadın doğumcudan sonra eğer mümkünse bir endokrinologun da görüşünü alarak ondan sonra bir tedavi planlıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle tek başına o tip bir hastaya ne yapacağım konusunda karar vermiyorum. Çok teşekkür ederim, süper yani. Hocam bu yara, yanık ve ameliyat izlerinde de yapıyoruz dediniz. Benim orada ilgimi çekti. Çünkü bende de var şurada bir ameliyat izi. Evet. Oralardaki başarı oranı nasıl? Orada
Hani çıkıyor mu saçlar? Sonuçta saç dediğimiz şey nakil ettiğimiz dokuda eğer kanlanma varsa ve yeteri kadar yağ dokusu varsa ekilen saç tutar. Bu konuda en önemli şey hastayı seçebilmek. Evet. Diyelim ki çok büyük yaygın bir yanık dokusu varsa mümkünse genelde cilt altı yağ dokusu olmuyor bu hastalarda. Bir yağ transferi yapmakta gerek oluyor. Genellikle bununla alakalı bir plastik cerrahla beraber çalışıyoruz. Ona bir yağ transferi yapıyoruz. Bir 5-6 ay bekliyoruz. 5-6 aydan sonra onu yapıyoruz. Ama cilt altında kanlanması varsa ve yağ dokusu varsa normal saç naklinin hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Yine aynı verimi alıyoruz Tabii hocam. ki. Peki bu hastalarda hocam öncelikle işte diyelim ki tutup tutmama ihtimalini göz önüne alarak deneme atışı gibi, yani diyelim ki bir 100 graftlik bir deneme yapıp eğer bunlar canlı kalıyorsa daha sonra mı yapıyorsun yoksa aynı seferde yapar mısınız? Hocam şimdi şöyle, operasyondan önce zaten bir takım tetkiklerini yapıyoruz ve mümkünse ultrasound yapıyoruz. Cilt altındaki Doppler'le bakıyoruz. Kanlanması var mı yok mu? Artı bunun yanında operasyon planlaması yaparken sanki canlı saç ekimi yapacakmışız gibi ben lokal anestezi yapıyorum. Bu kanallar açıyorum. O kanallarda kanamasına bakıyorum. Eğer kanaması yoksa o zaman o hastayı zaten kabul etmiyorum. Kanama ölçütünü temel prensip olarak alıp eğer kanlanması iyi ise saç nakli ben direkt yapıyorum. Tabii hazırlık aşamasına geçtikten sonra. Anladım. Yani bunu hastaya önceden söylüyorsunuz tabii ki. Tabii Eğer ki. kanaman yoksa zaten saçını almayacağım. Evet, yapmayacağım. Yani Evet. onu bir saç söküğü birkaç deneme yapmaktan öte kanlanması varsa sevgili hocam tutuyor. O yüzden o kanlamanın testini yapıyorum. Eğer o testte olumlu buluyorsam saç naklini yapıyorum. Hocam bir de bu özellikle başörtüsü takan hanımlarda olan saç dökülmesi ya da Evet. eskiden ben özür dilerim serpil çapmaklı modeli derdim. Böyle traksiyonel alopesi, yani kaşlarını kaldırmak için Evet. böyle aşırı şekilde saçlarını çektiren hanımlar var, kadınlar var. Onlardaki durumlar nedir? Hatta bununla alakalı bana herhalde 15 gün oldu. Sibirya'dan bir hasta geldi. Metal bigudi mi öyle bir şeyle saçlarını yakmış. Çok ilginç bir şekilde 5 santimetre boyunda böyle bir açılma oldu. Ama o kadar ilginç ki hem yanlarda hem ön tarafta komple oldu. Ben ilk gördüğümde acaba bu alopesi areata mıdır diye bayağı bir düşündük. Ondan sonra kanlanma acaba yanık mıdır diye düşündüm. Çünkü yanık gibi görünüyor aynı zamanda. Kanama testini yaptım, gayet iyi de kanıyor. Hatta saç nakli yaptık. Yani o tip durumlarda saç nakli talebiyle gelen hastalar oluyor ve tutmama diye bir şey yok, rahatla tutuyor. Ama nedir? Ondan sonraki hayatlarında o yaptıkları, o saç dökülmesine sebep olan o bağlama, o traksiyon işlemini hayatlarından çıkarmaları gerekiyor. Eğer ki hastada psikiyatrik bir durum hissetmişsek, operasyon öncesi mutlaka psikiyatrik konsültasyon istiyorum. Bu özellikle şey çok önemli kadınlarda, çünkü başörtüsü takanların alttan bir şey takıyorlar. Ne diyorlar Bone. ona? Bone Bone. gibi. O boneyi çok sıktırıyorlar. Özellikle o da şuralarda değil mi hocam? Böyle Açma bir yapıyor, evet. Açma yapıyor. Hatta kadın tipi olan saç çizgisini sanki androgenik alopesi var gibi erkek tipine çeviriyor gibi görüntüsü oluyor. Hocam yine çok kritik bir soru soracağım. Özellikle alını açık olan kadınlar var. Evet. Yani böyle siyahi ırkta daha da fazladır bilirsiniz. O tip hastalarda saç çizgisini öne almak için mesela bazen bana geliyorlar. Ben diyorum ki isterseniz diyorum keserek öne alabiliriz. Evet. İsterseniz saç ekimi olabilir. Evet. Bu konudaki yaklaşımınız nedir? Hocam ben şöyle düşünüyorum bu konuda. Zaten bize en çok başvuran hastalar bu hastalar. Evet. Erkeklerdeki saç çizgisi hilal gibi arkaya doğru bakar, kadında öne bakar. Evet. Ve kadınlarda saç çizgisini oluşurken referans aldığımız şey erkeklerden farklı. Biraz da kaşın şeklini referans alarak bir saç çizgisi oluşturma. Yani alın, göz ve yüz bütünlüğünü sağlamak için kaşı daha çok referans alıyoruz. Ve bunu yaparken kas olmayan bir alan olması lazım. Yani bizim yüzümüzde, alnımızda bir takım kaslar var, hareketli kaslar var. O kas çizgisinin içine yer alacaksa o zaman mutlaka cerrahi sizin dediğiniz gibi bir uygulama öneriyorum. Ama o planlama kasların dışında bir alandaysa o zaman saç ekimi yapıyorum ve sonuçlar oldukça iyi sevgili hocam. Yani alını hareket ettirerek onu tespit Tabii edip... test ediyorsunuz. Yani Yoksa- kas olmayan alana yapıyorsun. Kas olan alana yaparsanız çok komik olur. Hasta gülürken saçları höneyecek, o komik bir görüntü ortaya çıkacak. Hocam çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim sevgili hocam. Çok teşekkür ederiz hocam bilgiler için. Biz teşekkür ederiz. Bugünkü program konuğumuz Doktor Nedim Ardıç idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.